Şu anda bu boyutta buraya sadece ufak not kağıtları falan sığabilir. Bu şekilde bu büyük çanta bitti. Şurada küçük çanta arkadaşlar. Normal çanta. Herhangi bir özelliği yok. Bu çantayı arkadaşlar bu şekilde buna dikeceğiz. Ama buna dikmeden önce arkadaşlar şu yapmış olduğum körük var ya, hani iki gözü birbirine tutturacağım körük. Bu körüğü buna tutturmam lazım. Önce bunu bu körüğü buna tutturacağım. Sonra bunu buna belli yerlerden tutturduktan sonra dikime geçeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Şöyle beyazlardan tutturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde denk gelecek şekilde bunu tutturacağım. Şuraya tutturuyorum. Arkadaşlar benim iki gözlü çantam var. Daha önceden yapmış olduğum. Onun linkini de veririm ama o çok detaylı. Onda böyle bir kenarı kapatma olayı yapmadım. Açık olarak yaptım. Dilerseniz ona da bakın. Ama bu biraz daha pratik oluyor. Şu körüğü bu şekilde arkadaşlar bu kenarlara birleştireceğiz. Şuradan yani buraya üstten dikiyoruz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Şöyle içeriye girmemize gerek yok. Zaten bu kenarları kapatacak. Bakın şöyle dönecek ve birbirini kapatacak. Bu şekilde arkadaşlar bu körüğü önce küçük çantaya tutturuyorum. Sonra küçük çantayı büyük çantaya bazı yerlerden aralıklı olarak tutturduktan sonra bu iki çantayı birbirine tutturacağız. Şuraya girdim. Buraya birazcık özen gösterelim. Köşe çünkü. Döndüreceğiz burada. Arkadaşlar. Şöyle. Ve sonra buradan arkadaşlar şu şekilde döneceğim. Bakın. Bu kısımlar, bakın buralar beyaz geldi. Şu kısımlar kahverengi denk geldi bu kısımlara. Bu şekilde bunu böyle komple dikeceğim. Arkadaşlar bakın, körüğü öndeki çantanın yan tarafına şu şekilde diktim. Gördüğünüz gibi. Şimdi beyazın denk geldiği yerlere beyaz yapmıştım. Kahverengilerin denk geldiği yerlere de kahverengi kağıt yapmıştım. Yani benim çantam damalı olduğu için bu şekilde dizayn ettim. Şu köşelerden kırarak, yani şu köşeleri arkadaşlar isterseniz önceden şu köşeleri böyle belirleyin. Sonra bunu takın. Bakın şu köşelerde farklıdır. Şöyle. İsterseniz bunun üstünde yapın. Bunun üstünde yapmak biraz daha zor oluyor ama oluyor neticede. Bu körük takılmış öndeki çantayı şu arkadaki çantaya önce tutturacağız. Şu körüğüyle birlikte bu arkadaki çantaya birleşme yapacağız. Şimdi bakın ipim burada arkadaşlar. Sayıyorum köşeden 1, 2, 3, 4. karenin bitiminde ipim. Buradan sayıyorum 1, 2, 3, 4. kare. Demek ki şu birleşme noktasından içeriye gireceğim.
belli yerlerden tutturalım arkadaşlar ki şu körüğü arkadaki çantaya tuttururken daha sağlıklı gideriz. Bakın şöyle oldu. Bakın görüyor musunuz? Birleşme yerini, ipin geliş yerini görüyorsunuz. Şimdi buradan itibaren tekrar sayıyorum. Bir, ikincinin tam birleşme yerinden içeriye giriyorum. 2 atladım. 2 kare atladım. Aynı şekilde buradan da bakın 1, 2, ikinci kareden karenin birleşmesinden itibaren giriyorum. Bakın çektim. Gördünüz mü? Şu şekilde tuttu. Şimdi burada da yine aynı şekilde 2 tane sayacağız. 1 ve 2. Şu şekilde bakın şu şekilde şöyle kağıtların içinden 2 kare yukarıya çıkacağım. Bakın şurada. Şimdi bir kare daha atlıyorum. Atladım. Ve ne yapıyorum? Bakın 1-2 kare atladım. Hemen şuradan dışarıya çıkacağım. Şu 2 kare sonra dışarıya çıktım. Birleşme yerinden. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın içeriden ip de gözükmüyor farkındaysanız. Şu şekilde oldu. Şimdi buradan itibaren sayıyorum. 1 ve 2. Ne yapıyorum? Tam şurada. Şu birleşme yerinden içeri giriyorum. Şöyle. Şimdi böyle çantayı birleştirirseniz arkadaşlar 2 çantayı birbirine tutturursanız şu körüğü dikerken hem daha rahat edersiniz hem çanta daha bir sağlam olur gözler. Şimdi buradan itibaren yine sayıyorum 1 ve 2. İkinciden dışarıya çıkıyorum. Bakın şurada. Bakın şuradan gördünüz mü? Şuradan dışarıya çıktım. Ve buradan yine sayıyorum. Şimdi ipim burada. 1 ve 2. Şuradan içeriye giriyorum. Bakın. Şurada. Şöyle içeriye girdim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu 2 çantayı birbirine tutturduktan sonra şu körükleri bu şekilde birleştirmeye başlayacağız. Birkaç tane de şöyle alt kısımlardan gireriz ve daha sağlam olur. 2 çantayı birbirine tutturdum. Bunu şuradan şöyle içeriye sokayım da daha sağlam olsun. Şöyle tuttu. Şuradan yukarıya çıkıyorum. Bunu buraya önce ilk başı rahat tutturursak arkası gelir arkadaşlar. Kolay yaparız. Dikeriz artık. Önemli olan şu ilk başı güzel tutturabilmek. Bakın arkadaşlar. Şöyle tutturdum. Bakın buraya yukarıya çıktım. İçeriden yukarıya çıktım. Şuradan geçiyorum. Bakın. Şu köşeye geldim yine. Bakın burayı tutturacağız. Şöyle. Şimdi buradan bunun içinden buraya geldim. Şurası tuttu. Şimdi burada şunun içine giriyorum. Şöyle. Gördünüz mü? Buradan tekrar şuraya iniyorum. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle indim. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan şunun içine geçiyorum. Yan tarafları tutturuyoruz. Bakın.
tekrar şunun içine giriyorum. Evet. Şimdi şunun içine bu şekilde arkadaşlar bu iki çantayı birbirine komple tutturacağız. Dediğim gibi daha önceden yapmış olduğum benim ikili şeyim vardı. İki gözlü çanta yapımım var. Onun linkini de açıklama kısmına koyacağım. İster onu yaparsanız, isterseniz bunun şu mesafede, bakın şu mesafede 36 tane kağıt taktım. O 36 kağıdı sayısını mesela 40'a, 42'ye, 44'e çıkarırsınız. Daha büyük tutarak bunu bir sırt çantası haline getirirsiniz. Teknik aynı. Evet. Bu şekilde arkadaşlar burayı böyle komple dikerek bu iki gözü birbirine tutturacağım. Çantanın iki gözünü de birbirine diktim. Bakın şu arkadan şöyle görülüyor. Şurada önde. Bakın şöyle gözüküyor. Şimdi şuradan şu alttaki gözü açıyorum. Bakın bu şekilde. Bunu kapatıyoruz. Sonra şurada bir ara göz yaptım. Enindeki kağıt boyu bende 36 tane. Bunu 42 ya da 44'e çıkarırsanız buna paralel olarak şu gözde büyür ve dolayısıyla bunun içine rahatlıkla kredi kartınız veya da seyahat kartınız girebilir. Şu da bildiğiniz gibi büyük göz. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunun elimdeki malzemelerden şöyle bir çanta sapı yaptım. Bakın bu şekilde bir çanta sapı yaptım. Ayarlanabilir. Bunu çantaya monte edeceğim. Bunun dışında arkadaşlar bir de şu fermuarların ucuna pomponlar yapacağım. Ve çantam bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantayı bitirdim. Bu şekilde şöyle çanta sapı hazırdan örülmüş hazır çanta sapı. Bunlar metre hesabı satılıyor. Ben aldım ve çanta sapını kendim yaptım. Bu şekilde ayarlanabilir çanta sapı. Şu uç kısımlara pompon yaptım. Bu şekilde açıp kapatması daha kolay olur diye düşündüm. Şöyle. Ayrıca şurada arkadaşlar göstermiştim size küçük cep. Bunun büyük olmasını istiyorsanız çantanın şu enindeki 36 tane olan kağıt sayısını 42, 44'e çıkarırsanız o zaman bu hem daha büyük olur. Çok güzel bir sırt çantası yapabilirsiniz. Şu öndeki göze de şöyle yine bir pompon yaptım. Göğüs çantası ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.